Yaz geldiğinde pek çok orkide gelişimini aniden durduruyor, kök vermiyor, yeni yaprak çıkarmıyor, hatta yapraklarını yumuşatmaya başlıyor. Oysa yapacağınız birkaç uygulamayla tam da yaz döneminde orkidelerinizi yeniden canlandırmak mümkün. Bu videoda orkidelerin yaz aylarında neden gelişimlerinin durduğunu, bol kök ve yeni sağlıklı yapraklar için neler yapmanız gerektiğini kendi deneyimlerimle anlatacağım. Ayrıca uzun zamandır denediğim ve çok güzel sonuçlar aldığım doğal yöntemleri, orkide yetiştirmede sık yapılan hataları ve şaşırtıcı değişimleri sizlerle paylaşacağım. Orkideleriniz kış ayına bol kök ve sağlıklı yapraklarla girsin istiyorsanız doğru yerdesiniz. Orkid Gadiz kanalıma hoş geldiniz. Orkideler yazın yaprak ve kök çıkarma dönemindedir ama burada olduğu gibi yeniden çiçek de açabilirler. Bu orkidem çiçeklerini döktükten bir hafta sonra yeniden tomurcuklar verdi ve çok güzel çiçekler açtı. Ama yapraklarından bir tanesi böyle biraz kendini saldı ve buruşmaya başladı. Kök sistemine baktığımda ise kökler gayet sağlıklı ve aktif büyüme dönemindeydiler. Yakıcı güneş orkidenin yapraklarından birini böyle etkilediyse ama kökler hala sağlıklı ve aktifse yaprağı hemen kesmeyin. Yaprak ucunu suya koyun ve bu şekilde bekletin. Bu orkidem aylardır bu halde ama yeni bir yaprak verdi ve tekrardan çiçek açtı. Yaz ayları orkidelerin aktif büyüme dönemidir. Bu yüzden düzenli ve doğru besine ihtiyaç duyarlar. Şimdi size 3 tarif vereceğim. Bunlardan ilki azot ve hormon desteği. Yeşil mercimeği çimlendirdikten sonra sadece çim kısımlarını kullanacaksınız. Bir avuç çimi 200 ml su ile blend edin. Püre haline getirin. Bu karışımı kesinlikle bekletmeden kullanmanız gerekli. Karışımı püre haline getirdikten sonra ince bir tülbent yardımıyla güzelce süzeceksiniz ve ardından bu karışımı 1 litre sade su ile tamamlayacaksınız. Kökleri nemli orkidenize 8 kaşık verebilirsiniz. İkinci tarifim potasyum. Potasyum yaz aylarında orkideler için çok önemli. Orkidelerin sıcaklık stresiyle başa çıkmalarını ve güzel şekilde büyümelerini sağlıyor. Bir adet muzun kabuklarını ince doğradıktan sonra 500 ml su ekleyin üzerine ve bu karışımı en az 12 saat olacak şekilde bekletin. Sonrasında süzün ve 1 litre suya tamamlayıp orkidelerinize yine 8-9 yemek kaşığı verebilirsiniz. Tabii ki kökler nemlendirildikten sonra. Üçüncü tarifte de aloe vera kullanabilirsiniz. Yine aloe vera içeriği sayesinde orkidelerin sıcaklık stresiyle başa çıkmasını sağlar. Bu 3 tarif sayesinde orkideniz yaz ayındaki bütün besin ihtiyacını karşılayacaktır ve kış ayına çok daha sağlıklı şekilde girecektir. Bir adet büyük aloe vera yaprağını direkt olarak püre haline getirebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir kaşık yardımıyla içindeki jeli alıp bir kavanoz içerisinde üzerine 500 ml su koyduktan sonra 15 dakika bekletip yine bir tülbent yardımıyla süzüp kökleri nemli orkidenize 8-9 yemek kaşığı olacak şekilde verebilirsiniz. Yaz aylarında köksüz orkidelerinizi yeniden köklendirmek için büyük bir fırsatınız var. Şimdi sizlere yeniden köklendirme ve orkidenin köklerini aktif hale getirme, ayrıca su kültüründeki orkidenin bakım püf noktalarını anlatacağım. Diyelim ki orkidenizin saksısını boşalttınız ve kök temizliği yapacaksınız. Köklerden bazılarının kurumaya başladığını gördünüz ve hafif çürüme var. Çürüme olan kısımları kesebilirsiniz ama kurumuş gibi görünen kısımları kesmekte acele etmeyin. Bakın bu orkidemde de sanki kuruma varmış gibi görünüyor köklerde ama su kültüründe beklettiğim orkidemin o kadar sağlıklı ve iri kökleri oldu ki bu orkidem tekrar büyüme dönemine girdi. Yani orkidenizin köklerini kesmekte acele etmeyin. Hemen su kültürüne alın ve köklerin aktif büyüme dönemine geçmesini bekleyin. Sonrasında yeniden saksıya alabilirsiniz. Bu dönemde pencere önü ideal ve kavanozun temizliğine de dikkat etmeniz gerekli. Muhakkak su çok eskimeden, koku oluşturmadan sık değişim yapın. Ayrıca az önce verdiğim tarifleri de su kültüründeki orkidelerinize uygulayabilirsiniz. 10 dakika kökleri bu karışımda bekletmeniz yeterlidir.
Önemli bir bilgi, orkidelerde dişi veya erkek cinsiyet yoktur. Eğer orkidenizin tam orta kısmında çiçek sapı veya yaprak sapı büyüdüyse merak etmeyin, orkideniz büyümeye devam edecektir. Bakın burada benim orkidemde olduğu gibi yandan yeni yapraklar vermeye devam ederek gelişimini sürdürecektir. Şimdi muhteşem bir dönüşüm hikayesi ve yaz aylarında uygulayabileceğiniz pratik bir bilgiyle devam ediyoruz. Bu orkideye 1,5 yıl önce saksı değişimi ve kök temizliği yapılmış ama aradan geçen zamanda orkide büyümesini durdurmuş ve yapraklarında çizgi halinde bir buruşma ve sararma meydana gelmiş. İncelediğimizde orkidenin yaprak formunu kaybettiğini görebiliyorsunuz. Orkidenin yaprakları kesinlikle bu şekilde elastik bir hal almaz ve yapraklardaki sararmaları, köklerdeki kurumayı da görüyorsunuz. Bununla karşılaşan insanlar orkideye bol bol su vermeye devam ediyorlar. Ama orkidenin ihtiyacı olan şey su değil. Evet, yaz aylarında orkidelerin su ihtiyacı artar ama bu şekilde bir orkideniz varsa, yapraklarda buruşma ve sarkma varsa yapmanız gereken ilk şey orkidenin köklerini kontrol etmek. Bu orkidenin saksı içerisinde aktif bir köküyle karşılaşmıyoruz ve bu durumda yapmamız gereken kesinlikle saksıyı boşaltmak ve kök kontrolü yapmak. Orkidenin çiçek açması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Sağlıklı orkide köklerinden belli olur. Bakın tam 1,5 yıl önce kök budaması yapılmış ama köklerin hali ortada. Aktif bir büyüme yok ve kesildikleri şekliyle 1,5 yıldır bekliyorlar. Bu kökler orkideyi yeteri kadar besleyemediği için yapraklarda buruşma ve sararma meydana gelmiş. Orkidelerde kök çürümesinin nedenlerinden bir tanesi sert budamadır ve aynı zamanda yanlış sulama ve yanlış gübrelemedir. Orkidenin toprağına baktığınızda bu toprak kesinlikle orkide için sağlıklı değil, geçirgenliğini kaybetmiş ve yanlış kök budamasından sonra gelişmeye devam edemeyen orkide için adeta bir ölüm yatağı haline dönüşmüş. Şimdi sizlere böyle bir orkideniz varsa adım adım yapmanız gerekenleri anlatıyorum. İlk olarak orkidenizin çiçek sapı varsa bunu kesinlikle kök kısmından kesmeniz gerekli. Çünkü orkidenin enerjisinin hepsini yeni kök ve yaprak geliştirmeye harcaması lazım. Orkideyi cam bir kavanoz içerisinde su kültürüne aldım ve yaz aylarının bol güneşinden, ışığından, aynı zamanda hava sirkülasyonundan faydalanmak için orkideyi dışarıda beklettim. Ve bakın birkaç hafta sonra orkidenin muhteşem dönüşümü. Her yerden kök fışkırttı, yeni bir yaprak verdi ve o kadar güzel gelişmeye devam ediyor ki yakın zamanda onu yeniden saksıya alacağım. Bu süreçte sadece su kültüründeydi. Birkaç kez ona bahsettiğim sıvı besin gübrelerinden verdim. Yaz aylarındaki muhteşem ışık ve hava sirkülasyonunun etkisiyle çok kısa sürede çok güçlü ve sağlıklı kökler verdi. Sizlerin de köksüz orkidelerinizi yeniden köklendirmek ve aktif olmayan kökleri aktif hale getirmek için muhteşem bir fırsatınız var. Mutlaka deneyin derim. Yeni bir orkide aldınız, saksı değişimi yaptıktan sonra kökler buruşmaya ve sararmaya başladıysa bunun nedeni köklerin aktif hale dönüşememesidir. Direkt saksıya aldığınızda yaz aylarındaki sıcak havanın etkisiyle çok fazla sulamanız gerekli olabilir ve bu da orkidenin kökleri için çok iyi değil. Bu yüzden nemlendirme yöntemini uygulayabilirsiniz. Transparan kapların en alt kısmına köklere değmeyecek şekilde bir miktar su koyup bu su yardımıyla orkidenin köklerinin bol bol nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bu işlemi yaparken dikkatli olmakta fayda var çünkü çok fazla nem aynı zamanda kök çürümesine de neden olabilir. Evinizin nem ve sıcaklık durumuna göre bu uygulamayı ihtiyacı olan orkidelerinize yapabilirsiniz. Benim orkidelerim bu durumu çok güzel karşılayıp yeni kök ve yapraklar verdi. Saksı değişiminden sonra kesinlikle kök uçlarının böyle aktif olduğunu görmelisiniz. Bu orkidem yeni bir yaprak verdi. Kök durumu gayet güzel. 4-5 aydır harika çiçekleri vardı. Artık çiçekli dönemden çıktı, kök ve yaprak üretmeye devam ediyor. Eğer orkidenizin çiçekleri bu şekilde solduysa doğru şekilde budama yaparak orkidenizi bir sonraki çiçekli döneme hazırlayabilirsiniz. Eğer budama yapmazsanız orkideniz çiçek dalını tamamen soldurabilir. Yapmanız gereken en son çiçek çıkan yerin bir altından keskin bir makas yardımıyla budama yapmaktır. Budama yaptığınız yere toz tarçın sürün ki kolay bir şekilde kurusun ve hastalık bulaşmasın.
Orkideler kapalı boğumlardan tekrar tekrar çiçek sapı çıkarıp harika çiçekler açabilirler. Evet, bugün sizlere yaz aylarında orkideler için kullanacağınız harika tüyolar verdim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.